Şanlıurfa'dan yola çıktık ve Gaziantep'e geldik. Burası medeniyetlerin beşiği Mezopotamya ile Akdeniz'in kesiştiği nokta. Tarihi İpek yolunun en canlı, en bereketli duraklarından biri. Burası Gaziantep. Binlerce yıl boyunca Hititlerden Romalılara, Selçuklulardan Osmanlı'ya kadar sayısız medeniyeti topraklarında ağırlayan bu kadim şehir bugün sadece tarihiyle değil, yaşayan kültürüyle de kesinlikle görülmesi gereken bir yer. Roma döneminin ihtişamını yansıtan Zeugma'nın eşsiz mozaikleri ve UNESCO tarafından tescillenmiş 400'den fazla lezzeti barındıran o efsanevi mutfağı. Ama her şeyden öte burası inancın, direnişin ve vatan sevgisinin ete kemiğe büründüğü yer. Küllerinden doğan, Gazi unvanını 11 aylık destansı ve emsalsiz bir direnişle söke söke alan kahramanların şehri. Fransızlara karşı gösterdiği mücadelesiyle, gastronomisiyle, lezzetleriyle, tarihiyle, müzesiyle şimdi Gaziantep'i gezmeye başlıyoruz. Türkiye'nin en kalabalık 9. şehri olan Gaziantep, aynı zamanda dev sanayisi ve milyarlarca dolarlık ihracatı ile ülkemizin en büyük üretim lokomotiflerinden biri. Dünyaya üretim yapan böylesine büyük bir sanayi devinde makinelerin her şeyi ele geçirdiğini düşünebilirsiniz. Ancak dev fabrikaların gölgesinde asırlık gelenekleri yaşatan el işçiliği de varlığını sürdürüyor. Bizim de Gaziantep'teki ilk durağımız el sanatlarının makineleşmeye kafa tuttuğu, alın terinin sanata dönüştüğü 500 yıllık tarihi Bakırcılar Çarşısı oluyor. Bakır işleme sanatının en zarif örnekleri çarşı boyunca adeta gözünüzü alıyor. Buyurun. Eyvallah abi sen. Rica ederim, ne demek. O nasıl meneng? Bu koyu oldu. Merengi zaten koyu olur. Açık olursa süt tozu olur. Hanım senin deli oluyor ya, gözünü seveyim senin. Tamam. Bir de çay ikram edeyim size. Abi yok, teşekkür. Elimde kahve var. Çekim yapa yapa gidiyoruz. Hayırlı işler. Aa bak. Kadıköy Boğası. Oo. Ben senin hayranınım ya. Senin canın sağ olsun kardeşim. Yusuf sen gözükmedin ha. Oğlum ben nasıl edeyim Alp abinin yanında parlayayım tamam. Teşekkür ederim abi. Haydi hayırlı işler. Bu tarihi çarşıda sadece bakıra şekil verilmiyor. Sedef kalkmadan Yemeni'ye çok sayıda el emeği, göz nuru ürünler de kendilerine bu çarşıda yer buluyor. Yemeni deyince bazılarınız başı örten ince bir kumaş cinsini anlayabilir. Bu o değil. Yemeni, Gaziantep ve çevre yörelere özgü. Tamamen doğal deriden, el işçiliğiyle dikilen, topuksuz ve oldukça sağlıklı geleneksel bir ayakkabı türü.
Ama en fazla ilgi gören Yemeniler klasik Yemenilerin günümüze uyarlanmış tasarımları. Tıpkı bu elimdeki Yemeni'den terlik gibi. Altı manda derisinden, içi burayı karıştırmayalım. Üstü inek derisinden, içi de koyun derisinden oluyor. Şimdi böyle olunca ne oluyor? Bu tabii biraz böyle şeker hastalarına falan tavsiye ediyorlar bunu. Sonrasında işte elektrik vermek için çıplak ayak giyin diyorlar. Çorapla giymeyin bunu. Tabii bunları türetmek, uzatmak mümkün ama esas güzel tarafı bu Yemenilerin buradan kalkıp Hollywood'daki filmlere gitmesi, oradaki filmlerde giyilmesi. Örneklerden bir tanesi de Yüzüklerin Efendisi. Yemeni Gaziantep'e özel, Gaziantep'e özgü bir şey. Çok da güzel almak lazım sanki. Tamam abi, çiçek gibi çıkmışız. Alp'in üstüne 850 lira. Sanki ben 850 lira gibi çıkmış. Gaziantep sokaklarında yürümeye devam ettiğinizde sizi bu kez baş döndürücü kokular ve muazzam bir renk cümbüşü karşılıyor. Burası UNESCO tescilli, efsanevi Gaziantep mutfağının adeta kileri sayılan tarihi Almacı Pazarı. Peki neden buraya Almacı Pazarı denmiş? Çünkü eskiden bu coğrafyada elma o kadar nadir, o kadar kıymetli bir meyveymiş ki burada kasa veya kiloyla değil, taneyle satılırmış. Şehrin en kıymetli ürünlerinin bulunduğu bu pazarda adını o günlerden almış. Bugün ise kafanızı kaldırdığınızda iplerden salkım salkım sarkan o meşhur patlıcan ve biber kuruluklarını, tezgahlara baktığınızda tepeleme yığılmış Antep fıstıklarını, zahterleri ve dağ gibi baharatları görüyorsunuz. Bakırcılar Çarşısı'nda gözümüz doymuştu, şimdi sıra geldi midemize. Burada dolaşsak bütün gün doyarız yani, mis gibi. Ne haber? Döküyorsun abicim, Dökülsün abim ya. abi. Merhaba abi. Selamünaleyküm, Aleykümselam. Sağ ol abi. Teşekkür Abi ederim. bu Antep fıstığı nedir abi, Antep fıstığı bu? Antep fıstığı Antep'e özel bir kuru yemiş üründür. Yani Buranın dağlarından mı? köylerinden, dağlarından, topraklarından, Antep toprağında yetişen Antep fıstığı. Kaliteli fıstığı nasıl anlarız abi? Şurada açık olan. Lezzetini çifte kavrulmuştur efendim. Tatlılarda çok kullanıyorsunuz Evet siz bunu efendim. ya. Ama bu şey değil mi? Enerji vermiyor mu bu? Veriyor. Vermez olur mu? Antep'in en büyük enerji olan fıstığın kuşboku fıstık. Ağacı altı, en tepede yetişen fıstık. Yani ağacın en tepesinde yetişen fıstık. Ve minik olarak toplar, küçük olarak toplanan fıstık. Hani böyle mesela buralara geldiğinizde Evet. alıp almamanız önemli değil. Bu çarşıdan geçtiğiniz zaman Evet. Oradan bir ikram, buradan bir ikram. Yani yaklaşık böyle 150-200 metre yürüdüğünüzde karnınız doyuyor zaten. Yani. Öyle esnaflar ki, o kadar güzel esnaflar ki. Evet. O yüzden de çok fazla ikram var. Abi şimdi buna yeşili veren şey ne? Neden yeşil bu? Yeşil yaş fıstığın kurutulup çekilmiş hali bu. He. Yani bu minik kuşboku fıstığının çekilmiş hali bu. Bunların hepsini tatlıda kullanabilirsiniz. Şimdi bunlar tatlı için. Bu küçük olanı öğüttüğünüz zaman bu çıkıyor. Bu kuşboku fıstık. En kalitelisi orası. En kalitesi kuşboku dediğimiz fıstık Bunlar da efendim. normal çerezlik yani. Aynen. Bunlar normal bildiğimiz çerezlik kuru yemişlerimiz efendim. Siirt fıstığıyla Antep fıstığını ayıran şey ne? Lezzet ve tat. İrilik değil, lezzet ve tat. Onlarınki biraz daha iri gibi geldi iridir. bana. Bu Antep ama. Bu Antep. Safkan. Safkan Antep. Arap atı gibi bir şey bu yani. Aynen öyle efendim. Peki Aynen. abi, hayırlı işler abi. Sağ ol Teşekkür efendim, ederim. teşekkür ederim. Bir tane alıyorum, hakkını helal et. Afiyet olsun ha. Buyurun. Daha da veriyor. Yok. Buyurun. Yok abi, vermem. Allah, Çok yedim ayıp abi. ediyorsun. Çok yedim abi. Burası sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en önemli müzelerinden biri. Zeugma Mozaik Müzesi. İçeride Fırat Nehri'nin bereketli sularından son anda kurtarılan koca bir Roma metropolü Zeugma Antik Kenti yatıyor.
Bundan yaklaşık 2000 yıl önce dönemin ustalarının binlerce küçük doğal taşı yan yana getirerek yarattığı 3 boyutlu şaheserlere tanıklık edeceğiz. Renklerin canlılığı, mitolojik hikayelerin o kusursuz işlenişi ve tabii ki karanlık bir odada o hüzünlü bakışlarıyla sizi adım adım takip eden dünyanın en meşhur mozaiği Çingene Kızı. Hepsi içeride bizi bekliyor. Hadi başlayalım. Zeugma Mozaik Müzesi'ndeyiz. Kapıdan girer girmez sizi devasa bir tarih karşılıyor. Ama bazı mozaikleri buraya gelip görmeniz lazım. Burası 12 ay boyunca turist alan bir yer ve neden buraya akın akın geliyorlar? Onlardan bir tanesi de bu. Hani genelde sosyal medyada böyle ekrandaki bir noktaya odaklanın ve görüntü 3 boyutlu olsun denen optik illüzyonlar var ya, bu mozaiğin de öyle bir özelliği var. Yani optik illüzyonu Romalı mozaik ustaları 1800-1900 yıl önce yapmışlar. Geometriyi keşfetmişler ve onu mozaiğe dökmüşler. Aha balıklar, balıklar, balık var, balık var. Akileos mozaiği, Akileos mozaiği Aşil. Hani bu Aşil'i biliriz Truva hikayelerinden. İşte onun bir mozaiği var burada. Bu mozaikte ne anlatılmak isteniyor? Bu çok önemli. Zamanında annesi, Aşil'in annesi diyor ki benim oğlum savaşa katılırsa ölecek diye bir öngörüsü oluyor ve onu kaçırıyor. Tamamen kadınlarla dolu bir adaya kaçırıyor ve ona kadın kıyafetleri giydirip onu saklamaya, gizlemeye çalışıyor. Bazıları da Aşil'in savaşa katılmasını istediği için adaya gidiyorlar. Adada bohçanın içerisinden mücevherler çıkarıp hediyeler dağıtırken bir yandan da kalkanda mızrağı bırakıyorlar. Sonra aniden çok güçlü bir savaş borazanı çalıyorlar. Bütün kadınlar mücevherleri bırakıp kaçışırken Aşil hemen mızrak ve kalkanı alıyor. İşte orada o sahnede her şey ortaya çıkıyor. Aşil'in kim olduğu, hangisi olduğu ve ne istediği ortaya çıkıyor. Ondan sonra da Aşil savaşa katılıyor ve topuğundan vurularak ölüyor. Aslında annesi onu ölümsüz olsun diye efsanevi bir nehrin sularına batırmış. Ama suya sokarken topuğundan tuttuğu için topuğunun hemen üstü savunmasız kalmış. Hani bazı futbolcular sakatlanınca Aşil tendonu koptu derler ya, işte o topuğun hemen üstündeki bölge adını bu hikayedeki mitolojik savaşçı Aşil'den almış. Kısacası Aşil Truva Savaşı'nda topuğundan okla vurularak öldürülüyor. Yani annesinin kehaneti gerçek oluyor. İşte o andaki kavganın, gürültünün, her şeyin mozaiği de burada Gaziantep Mozaik Müzesi'nde gözler önünde. Resmen o anın fotoğrafı gibi. Arkamda gördüğümüz yer bir avlu ve avluda da böyle sığ bir havuz var. Implivium denen bir sığ havuz var. Burada da yine havuzun dibini kaplayacak kadar olan bir mozaik var. Bu evlerin çatısı eskiden tam bu havuzun hizasında açıkmış ve yağmur yağdığında sular süzülerek bu havuzu dolduruyormuş. Peki neden bu mozaiğin üstünü suyla dolduruyorlar? Çünkü bu havuzun içindeki su sıcak havada klima etkisi görüyor. Etrafı serinletiyor. Ama bir de işin içine sanatı katıyorlarmış. Havuzun suyu hareket ettikçe motifler de, özellikle balık motifleri de hareket ediyormuş gibi görünüyormuş. Yine bir mucizeyle karşı karşıyayız aslında.
Bu eşsiz heykel Zeugma kentinin koruyucusu savaş tanrısı Mars'a ait. Bronzdan bir heykel, gözleri altın ve gümüş işlemeli. Bir elinde savaşmak için mızrak, diğer elinde de barış için çiçek tutuyor. Bundan tam 1700 yıl önce Sasaniler bu tarafa saldırdığında burada yerleşik hayatta herkes hafif mücevherlerini alıp buradan uzaklaşmışlar. Ama bu o dönem Mars heykeli o kadar kıymetliymiş ki ağır olduğu için bunu sadece saklayabilmişler. Ve yerel halk buradan kaçmış. Sonrasında 1700 yıl sonra bizim arkeologlarımız onu bulmuş. Çok unik bir eser olarak Gaziantep Mozaik Müzesi'nde sergileniyor. Mozaik Müzesi'nde alt katı gezdik. Üst kata çıktım. Eserleri gezmeye devam edeceğim ama şöyle bir aşağıda ne oluyor diye bakayım dedim. Burada durup saatlerce izlenebilecek bir sanat eseri grubu var. Çingene kızının içinde bulundurduğu mozaik. Bu bir yemek odasının zeminindeymiş ve gördüğünüz üzere burada parçaları eksik. Peki bu parçalar yurt dışına kaçırılmış. Sonra ne olmuş? Buyurun. İşte o parçalardan bazıları burada. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın girişimleriyle Amerika'dan tekrardan geri getirilmiş. Yani bunları burada görmek muhteşem bir şey. Bundan sonra da umarım yurt dışına kaçırılan birçok tarihi eser tekrardan Türkiye'ye gelir. Sıra geldi müzenin en özel parçası olan Çingene Kızı'na. Hadi. En çok istediğim yere geldim. Çingene Kızı. Hatırlarsanız böyle Türkiye'nin yurt dışındaki reklamlarında hep Çingene Kızı gözüküyor. İşte o burada, sizlerin karşısında. Orta Çağ'da Mona Lisa neyse bizde de Çingene Kızı o. Nedir Çingene Kızı'nı özel kılan? Geçişleri, renk geçişleri, işçiliği, taşların küçücük kesilip gölgeler yaratılması, gözleri, bakışları. Yani bunu yapan usta öyle bir yüz ifadesi vermiş ki bu karanlık odanın neresinde durursanız durun, hangi yöne giderseniz gidin, o hüzünlü gözleri adeta sizi takip ediyor. Hikayesi de nasıl? Zeugma Antik Kenti'nde sütun düşüyor. Sütun düşünce tabii ki de bu mozaiğe zarar veriyor. Ama bu yüz sütunun altında kalıyor. Yani sütun zarar verirken aynı zamanda da tarihi eser kaçakçıları da böylelikle Çingene Kızı'nı bulamıyorlar. O da bize kalıyor. İnanılmaz bir eser var şu anda karşımda. Türkiye için çok kıymetli, çok önemli bir eserin karşısında duruyoruz şu anda. Çingene Kızı. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti topraklarında bol çeşitli, bol kültürlü bir
masa görmek istediğinizde tabii gastronomide uzman olan bir kente gitmeniz lazım. Bu da neresi? Gaziantep. Gaziantep'te nereye gitmeniz lazım? Burhan abimize. Burhan abi Gaziantep'te bize yine şovunu yaptı. Gaziantep mutfağı tescilli birçok ürünle dolu. Şu anda hangisine kolumu atayım da yiyeyim der gibi bakıyorum ama Burhan abi bir kere hoş geldin. Sağ olun, sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün biraz gezdik esnaflarla. Herkesin ilk söylediği şey hoş geldiniz, hoş geldiniz. Çay içmeden bırakmam diye. Bu Gaziantep'in bir... Daha yemek vaktiyse de sizi yemeğe bırakmazlar. Burası Antep. Şimdi Gaziantep'teki aslında kültürde şöyle, eğer misafir ne kadar yemeği çok yerse o kadar memnun olmuş demek. O da o kadar mutlu demek. Ne kadar az yerse o kadar mutsuz olmak demek. Onun için sizin burada yediğiniz yemeğe göre karar vereceğiz. Abi bir şeye karar vermemize gerek yok. Yani şu güzellikler zaten bir Şampiyonlar Ligi. Neyden başlasak burada? Şimdi bu lahmacunlar var burada, ateş ediyorlar. Burada bir patlıcan kebabı var. Şimdi Gaziantep'te aslında yemeklerin de bir mevsimi var. O mevsimlerde mesela bu gördüğünüz kış lahmacun, soğanlı lahmacun dediğimiz. Bunun içerisinde ayva var. Ayva mı? Evet, ayva var, ceviz var. O kış lahmacunu, o kışın üretilen çok değişik ceviz var. Mesela bu yaz lahmacunu, sebzeli lahmacun. Mesela burada kışın yine en önemli kebaplarından bir tanesi. Bana göre Gaziantep kültüründe çok önemli bir yeri olan soğan kebabı. Çünkü soğan kebabı kışın hem müjdecisi hem de kışın yani antibiyotik diye bu şehirde grip olanlar, hasta olanların tüketmekte istedik. Çünkü sebebi şu, etle nar suyunu, nar ekşisini beraber, şimdi bunları daha önce şişlerde pişiriyorsunuz. Gördüğünüz gibi ortalarında delik var. Bir soğan, bir et olarak pişiyor. Ondan sonra bakır sahanlara çekiliyor. Ağzı kapatılıyor. Kapatıldıktan sonra mesela hiç soğan kokusu olmaz. Bu bana göre Gaziantep'in en güzel kebaplarından ve kışın mevsim olarak kışın yenilecek en güzel kebaplardan bir tanesi. Şimdi Burhan abi bu soğan kebabındaki arada yediğim, ne diyeyim ben buna? Şöyle Nar ekşisi. Narın ekşisiyle tatlısının beraber kaynatılarak pekmez haline yani katı hale getirildikten sonra biz bunları şişeliyoruz. Ondan sonra suyla kararaktan kebapları bakır sahanlara çektiğimizde ondan bol miktarda boşaltıyoruz. Aşağı yukarı 20 dakika, 25 dakika arasında tekrar ateşin üzerinde, yoksa soğanı ağzınıza aldığınızda kıtır kıtır olur. Evet. Bakın bunda eti ağzınıza aldığınızda etin dışında bir lezzet hissedersiniz. Soğanı ağzınıza aldığınızda soğanda hiçbir soğan kokusu olmaz. Ağzınıza aldığınızda da böyle merhem gibi yani yumuşacık olması lazım ve öyledir. Ama ne sert ne de yumuşak olacak. Çok yumuşarsa yine özelliğini kaybetmiş demektir. İkisinin ortasında olması lazım, kıvamında olması lazım. İnanılmaz bir şey. Çünkü bu eti ağzıma attığımda büyük olmasına rağmen dilimle damağımla eziyorum. Burhan Kışlık abi, lahmacun. Kışlık lahmacunu Soğan. yedik. Yazlıkta biraz sebze, daha sebze ağırlığı. yeşil biber, Şimdi- al biber dediğimiz kırmızı biber, domates, maydanoz ve et. Bu yazın tüketilen lahmacun. Mesela patlıcan kebabı da yazın. Ama tabii şimdi Türkiye'de senenin 12 ayında patlıcan yetişiyor. Hem de en iyi patlıcanlar yetişiyor. Yani yazın bu patlıcan, bu kalitedeki patlıcanı bulamazsınız. İşte Antep içinde sene 12 ay patlıcan var. Zaten Al-Nazi'nin eskiden biz ham maddesi yine patlıcan. Dip frizlere stok yapıyorduk. Şimdi stok yapmaya gerek kalmadı. Şimdi gördüğünüz gibi senenin 12 ayı patlıcan var. Bu da bizim Gaziantep'in en önemli yiyeceklerinden. Aslında ala nazik. Biz tabii Antep'te böyle bir kısaltma özelliği var. Ali nazik. Aslında ala nazik. Hem ala hem de hafif. Yoğurt, patlıcan, et ve tereyağı. Çok önemli bir mesela Amerika'daki Tesla Atlas'ın dünyanın en iyi yemekleri listesinde 21.
Türkiye'de de birinci seçildi. Peki bu Gaziantep'in yemek kültürü nereden geliyor? Yani bu gene biz zamanında savaşlarda pastırmalar falan filan oralardan mı geliyor? Şimdi Gaziantep tabii bir mozaik kentidir. Ta tarihin kökeninden geldiğimizde bir de dünyadaki her şeyin Mezopotamya diyorsunuz. Yaşamın başladığı noktadasınız. Dünyadaki her şeyin en iyisi var. Unun en iyisi, etin en iyisi, yağın en iyisi, pirincin, her şeyin en iyisi var. Onun için bu Gaziantep'te de bunların olması bir tesadüf değil. Tamamen tarihten köksel gelen ama Gaziantep'in Antep Harbi yemek kültüründe çok önemli bir yer tutan bir şeydir. Sebebi şu, yokluktan üretilen yemekler. Bununla ilgili yüzlerce yemek sayarsınız. Et yok, patlıcanı kurutmuş et gibi mıcırık aşı demiş. Ekmeğin bayatını domatesle, biberle, peynirle doğramış, omaç demiş. Yani buna benzer birçok yemeklerin yokluktan, savaş kültüründeki yoklukla, çünkü burası çok uzun bir dönem muhasara altında kalmış, dışarıyla hiçbir ilişkisi olmamış. Ancak kendi içindeki mutfaklarında bulunan kuruttukları eşyalarla yemekler üretmişler. Mesela kuruluk dolmalık da aynı şey. Ali Nazik, siz konuşurken Evet. gömdüm kendisini, yedim diyemiyorum. Afiyet. Çünkü öyle bir şey bu buralarda Afiyet. bu Ali Nazik. Bir kere hafif, yani enteresan bir şekilde ağır olmasını beklerken hafif geliyor bütün etler. sizin Zaten burada. daha önce söylediğim gibi ala nazik, mesela bunun yoğurdunda paçal dediğimiz, yani birkaç yoğurdu kataraktan üretiyoruz. Çünkü yoksa ateşe koyduğunuzda hemencecik kesilir. Onun için ve buradaki hiçbir yiyecekte katkı maddesi asla yoktur. Hepsi %100 natüreldir. Mesela hepsinde erkek koyun eti kullanılması lazım. Özellikle o da özellik. Mesela tamamı zırhta, zırh dediğimiz bıçaklar var, büyük bıçaklar. Etleri onlarda çekiyoruz. Şu büyük olan mı hani şöyle? Evet. Yoksa bu lezzeti, o biraz önce dediniz ya, ağzınıza aldığınızda lastik gibi olur. Ama siz ağzınıza aldığınızda bunun da kıymasını, onun da kıymasını ağzınızda bir size dağılır. Zaten dağılması da özelliği yok demek. Bu pizza gibi şey. Bu pizza gibi Antep peynirli ekmek. Bu çok güzel bir yiyecek. Maydanoz, Antep peyniri ve hamurdan yapılan bir şey. Fırınlarda yapıyoruz. Yemek başlangıcında aperatif olarak Gaziantep'te revaçta bir yiyecek. Hafif ve güzel bir yiyecek. Yani son dönemde çocuklarımız bizim çok böyle hamburgerdi, çok özeniyorlar, pizzaydı, köfte patatesin dışına çıkmıyorlardı. Mesela bu bir çocuğun çok yeterli kadar, midesini dolduracak kadar bir ebatta ve bence bu peyniri sevmeyecek çocuk da yoktur örneğin. Buralara gelindiğinde bunu en kötü ihtimalle çocuklara vermek lazım. Çocuklar seve seve yer yani. Evet, koyun ve keçi peyniri. Koyun ve keçi, halbuki herkeste böyle koyun kokar, keçi kokar. Ama asla Antep peyniri. Çünkü Antep peynirinin bu bölgedeki tek pişmiş peynir Antep peyniridir. Öbür peynirlerin hepsi Urfa peyniri, Birecik peyniri, Diyarbakır peyniri pişmemiş peynirdir. Gaziantep peyniri hem yapılırken pişmiştir, yapıldıktan sonra da tekrar sıcak suyla kaynatılaraktan üretilen, onun için çok farklıdır. Yani Kıbrıs'ın hellimine de benzer ağzınıza aldığınızda ama daha tuzsuz, daha lezzetli ve daha yağlıdır. Hiç beklemediğim bir şey. Kenarda kalmış orada ama bu da çok lezzetli. Gelelim patlıcan kebabımıza. Evet. Normal şartlar altında illerde biraz mevsimler lezzetleri etkilediği için buradaki patlıcan artık seralarımızdan dolayı diye düşünüyorum. Kaliteli seralardan dolayı 12 ay lezzetli patlıcanlara erişebiliyoruz. Böylelikle patlıcan kebabını 12 ay servis edebiliyoruz. Şimdi patlıcan kebabı önce ilk çıkan Birecik patlıcanı. Biricik. Birecik. Fırat kenarında kumda yetişmiş patlıcan. En kaliteli patlıcan o patlıcan. Ama şimdi son dönemde bu patlıcan çok revaçta olunca burası bitince Tarsus başlıyor. Tarsus bitince Antalya başlıyor.
O zaman zaten yeniden döndüğünüzde mevsim tamamlanmış oluyor. Yani patlıcan kebabı yazın en güzel yiyecek kebaplardan bir tanesi. Doğru mu yiyorum? Ben isterseniz size şöyle koparayım. Şöyle arasına Hayda. Ben bunun hepsi büyük geldi bana şimdi. yarısına Tamam. şey yapalım. Bu patlıcanı Evet. koydum içine. Bu Evet. patlıcanı da bıraktım içine. Aynen öyle. Eyvah. Üzerlerine de etleri koyacağız. Ama muhakkak domates koyacaksınız. Muhakkak domates de alalım şuradan. Muhakkak domatesi. Evet abi. Çünkü bunun en büyük yakışanıdır domates. Onun üzerine tuz, karabiber. Şimdi bu kadar iller arasında yemekle ilgili, gastronomiyle ilgili yarış var desem yalan söylemem diye düşünüyorum. Gaziantep'in bu konuda başkenti olduğunu söylesek pot kırar mıyım acaba? Yani Antep'te tabii ki bunu yalnız şeyde değil, Amerikalı bir Paula Wolford diye New York Times'ta falan da yazan çok ünlü bir yemek editörü vardı. O demişti ki dünyada şehir mutfağı olarak Gaziantep'ten daha büyük bir mutfak yok demişti. Onlar ülke mutfağı demişti. İtalya'yı, Fransa'yı saymıştı. Ben hatta hayret etmiştim. Hakikaten baktığımızda 500 çeşit yemeğin olduğu bir mutfak ki dünyada böyle bir mutfak yoktur. Yani Gaziantep bu konuda atı sürüyor. Şu anda da dünyanın birçok yerinden özellikle bu Ali Nazik için gelen benim müşterim var. Yani hem de bir günlüğüne gelip yeniden dönüp burada ama Gaziantep'in son dönemde belirli bir kültür oluştu. Şimdi sabahleyin adam Gaziantep'e uçakla geliyor İstanbul'dan. Sabahleyin beyran yiyor. Öğleye doğru katmer yiyor. Öğleye vakti bize geliyor. Bütün bu kebaplardan yiyor. Üstüne de baklavasını yiyor. Paketlerini de alıyor. Evin iaşelerini de alıyor. Uçağa binip gidiyor. Bu tür Gaziantep'e konaklamalı gelen hafta sonları çok yoğun. Hafta arasında da günübirlik gelip gidenler daha ağırlıkta. Ama hafta sonları gelenler genellikle cuma, cumartesi. Yani bu gastronomi kültürü Gaziantep'te çok iyi tuttu. Şehrin şu andaki turizmdeki en önemli ögesi. Bir de Gaziantep'in başka bir özelliği daha var. Şimdi buradan Urfa'ya gidiyorsunuz 1,5 saat. Buradan Maraş'a gidiyorsunuz yarım saat. Adana'ya gidiyorsunuz 1,5 saat. Mersin'e gidiyorsunuz 2 saat. Adıyaman'a gidiyorsunuz 2,5 saat. Yani her yerle tam göbekte. Onun için de burada biraz böyle geçmişte Doğu'nun Paris'i dedikleri, Antep'te bunun hakkını veriyor mutfak kültürüyle. Gaziantep'te hiçbir yerde kötü bir şey olmaz. Yani muhakkak kalitelidir. Hepsi de son derece itinalıdır. Patlıcandan sonra geçeceğimiz şu bol domatesli olan Bu bol domatesli Biber acı olan mı abi? çok az acı. Şimdi bu ezmeli kıyma kebabı yazın en revaçta kebaplarından. ezmeli kıyma kebabı. Evet ve ezmeli kuşbaşı kebap. Şunlar kıyma kebabı. Özellikle Gaziantep'li bunu en çok tükettiği kebaplardan onu domatesle beraber Alıyorum. almalısınız. Alıyorum, aldım. Çünkü lezzeti daha iyi hissedebilmeniz için. Yaz domatesleri de daha güneş gördüğü için daha olgun, daha lezzetli. Hatta böyle karlanmış gibi domatesin yüzüne buğusu çıkar. Bu yani yazın en güzel yiyecek, hafif bir yiyecek. Kuyruk bizde muhakkak olur. Kuyruğu affedemem kusura bakma. Evet. Burhan abi. Onu orada bırakamam ağlar. Son dönemlerde tabii çok sağlıklı tüketilecek, muhakkak insanların tüketmesi gerektiğini kuyruğun söyleniyor. Özellikle sağlık şeylerinde. Eskiden tüketmeyin diyorlardı. Evet, kuyruk Şimdi yağı. kuyruk yağının çok faydalı olduğunu söylüyorlar. Bu tombişler fıstıklı. Bu kış kebabı yine. Simit kebabı dediğimiz, bir adı da oruk kebabı. Bizim bu şehirde önemli yer tutan bir yine kış kebabı. İçerisinde fıstık var, soğan var, sarımsak var. Çok lezzetli bir yiyecek. Yani Simit dediğimiz de bulgurun küçüğü. Et var, nane var,
baharatlar var. İnsan köfte yiyince enerji üretebilir mi? Bunu da üretir yani. Bu Yani fıstıkla. bu hem fıstığıyla güzel, hem içerisindeki malzemelerin o simitin ateşle buluştuğundaki o çıtırlığı hissedebildinizse, bakın burada Saydığım fıstıklarda her şeyi hissettim abi. evet, baharatın tadı, soğanın, yani içerisindeki malzemelerin tadı. Adı neydi, özür dilerim? Simit kebabı. Antep'te simit kebabı. Antep'e geldiğinizde soğan kebabı ve simit kebabı benim ilk 2 sırama yazdığım yani. Onu Kışın en önemli yiyecekler. Ayranda da bakın, buradaki kaşıkla içiyorsunuz. Yani bardakla böyle hemencecik değil, o sizin yediğin yemeğin tadını alıyorsunuz. Sonra da o tasla, o kaşıkla, yani ölçüyle, bakın kebap yediğinizi düşünün, ikisinin tadını birbirine karıştırmıyorsunuz. Ha, onun için. Ama bardakla içseniz bu daha ön plana düşecek. Onun için o bizim çömçe dediğimiz ayran Kaşığı, kaşığı, kepçesi daha ayran belki. kaşığı diyelim. Mükemmel bir yemeğin ardından tabii ki de Gaziantep'te bu işin Premier Ligi geliyor. Tatlılar. Buyurun, buyurun, buyurun. Buyurun. Bakar mısınız? Allah. 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 Abi bu çekimden sonra otele koşturarak gideceğiz biz gibi duruyor ya. Hadi hayırlısı. Abi bu sizin tatlılarınızın böyle ağızda bıraktığı, bu daha yemeden bıraktığı tat ne olacak? Bu hepsi fıstığınızdan mı denk oluyor? Değil. Şimdi bu baklavaların en önemli birinci öğesi yağı. İkincisi fıstığı. Üçüncüsü ustalığı. Ustalığı hamuru açmaktan bahsediyor. Hamur açmaktan. Baklava dediğinizde tabii ki ustalıkla malzeme 50'ye 50. Ustalığınız %50, 50 de malzeme. Mesela bunun içerisindeki fıstık boz fıstık. Normalde 1 kilo fıstık içinden 600 gram iç çıkar. Bu boz fıstıktan 300 gram iç çıkar. Çünkü olmadan bu rengi veren, ona reyhayı veren, tadı veren odur. Yani erken toplandığı için yağ oranı daha fazla, lezzet oranı daha yüksek. Onun için de böyle renk oluyor. Öbürü leblebi gibi sarımtırak renkte olur. Bunun harran buğdayı, işte Mezopotamya dediğimizde mesela 70 gramlık hamuru siz 2 metre boyunda 1 metre eninde hamur haline getiriyorsunuz. Kağıttan daha milimetrik, kağıttan daha ince. Gördüğünüz şuradaki baklava aşağı yukarı 40 kat. 40 kat. Evet. Yani buradaki yağıyla, fıstığıyla, hamuruyla, ustalığıyla bir önemli daha şey var. Taş fırında pişmesi. Asla elektrikli fırınlar veya fırınlar değil. Çünkü lezzet demek, kalite demek, doğallık demek. Bunu eti nasıl bir elektrikli bir şeyde pişirdiğinizde lezzeti kayboluyorsa, kebabı kömür ateşinde pişirmek, baklavayı taş fırında, ot taşının fırınında pişirmek. Onun için de bu hış ağza aldığınızdaki o lezzet, yağın tadı, fıstığın tadını hissedebilmeniz. Şimdi Burhan abiye dedim ki, Burhan abi ben dedim buna böyle dedim dalayım, bunu dedim böyle yiyeyim dedim. Hayır dedi. Buraların baklava söyleyenmez dedi. Dedi ki önce kağıdından tutacaksın Havuç dilim. havuç dilimi, sonra ters tutacaksın dedi. Ters tuttuktan, neden ters tutuyoruz abi? Altı damağa gelecek, üstü dilinize gelecek. Sade yağ şerbeti dilinize doğru yavaş yavaş akacak. Ağzınızda o lezzetin, yağın, fıstığın kokusunu, rehasını hissedebileceksiniz. İşte o an. Bak ses de çıktı. Hış sesi de çıktı. Daha ısırdıkça biraz ileride daha hış diye ses gelir. Daha iyi bir şey olamaz abi. Baklava dünyadaki bana göre tatlıların şahını tatlıların şahını sorsanız baklava derim. Çünkü baklavanın üzerine eğer hamur tatlısı tüketiyorsanız baklava en güzel yiyeceklerdendir. Ben iyi değilim. Antep'te hiç iyi değilim. Çünkü daha bitmedi.
Burada ne deniyor buna abi? Onun adı midye. Bunun adı özel kare dilim baklava, bol fıstıklı baklava. Bakın isterseniz şöyle Açalım abi lütfen. açalım. Bakın fıstığın görüntüsü, şeyi bol fıstıklı baklava. Bu açık şubiyet dediğimiz yarı açık yarı kapalı. Bu da bizim Antep'in yine fıstık ezmesi. Bunda da hiçbir katkı maddesi yok. O da çok güzel bir, bakın çiğnediğinizde ağzınızdaki o lezzeti, aroma tadını çok ayrı hissedeceksinizdir. Normal fıstık ezmelerinde her tarafı ezme olur ama siz bunun üstünde bir tur daha da Tamamen içinde ateşte pişerken var. O da dışındaki de ateşe girmeyen tadı, girenin tadını ikisini hissedebilmek için birisi ateşte pişmiş, birisi pişmemiş. Onun için lezzeti hissedebiliyorsunuz. midye. Evet. Bu midyeyle Bunun çok için- geç tanıştım. Bu midye de buraların mı? Şimdi bunu Gaziantep tescilledi. Ama ben bir köysel bir tatlı olduğunu düşünüyorum ama yani köylerde yapılan ama tabii böyle böyle kaymak, fıstık, genellikle cevizle yapılan şeklinden dolayı da midye diyoruz. Özür diliyorum sizlerden. Kusura Burada bakmayın. da dolama var. Bu da fıstık dolama. Ben midyenin hastasıyım abi. Afiyet olsun. Yani evet baklavayı yiyebileceğimiz en güzel noktadayız ama bu son 5 senedir falan bu midyeyi kovalıyorum abi. Bu midyeyi de... Bu nasıl bir midye abi? Afiyet olsun. Daha hafiftir. Baklavaya göre yağ oranı daha azdır. Baklavada yağ oranı biraz daha fazladır. Bunda yağ oranı daha hafif, şeker oranı daha az. Biraz daha light diyelim. Evet, yenmesi kolay. Ama hiçbir şey bana göre baklavanın verdiği lezzeti, hiçbirinde baklavanın verdiği özelliği bulabilmek. Baklava usanmak olmayan bir tatlı. Öbürlerini ikinci defa yiyin. Ya ben dün şöbiyet yediydim diyebilirsiniz. Ama ben dün baklava yediydim demezsiniz. Çünkü baklava tamamen ayrı bir lezzettir. Öncelikle Evet. sizlere çok teşekkür ediyorum. Bana bu zevkleri Afiyet olsun. Tattırdığınız Sağ olun. için- Sizin de ayağınıza sağlık. Biz her zaman bekleriz. abi Antep'e gelinmez Ama mi ya? ağzınızda o tat kalsın. Kalsın. Bence Kalsın, de hep üstüne. kalsın ya. Hiç Evet. çıkmasın. Bak sesler duyuyorsunuz değil mi? Çünkü baklava hem kulağınıza hükmetmeli, hem damağınıza hükmetmeli, hem gözünüze hükmetmeli. Tek duyuyla değil, 3 duyunun bir arada olduğu olmalı. Nokta. Antep'e geldiysek hamama da gideceğiz tabii. Antep'e gelip hamama gitmemek olur mu? Olmaz. Hamamsız Antep olur mu? O da olmaz. Hamam diye geldik. Müze çıktı ama çok da güzel oldu. Paşa Hamamı 450 yıl boyunca aktif olarak çalışmış Paşa Hamamı'ndayız. Burası bir hamam müzesi. Neden buraya Paşa Hamamı demişler? Çünkü
Burası 1577 yılında Kıbrıs Fatihi Lala Mustafa Paşa tarafından yaptırılmış. Antep büyük bir yer ve böyle büyük bir yer olunca da tabii ki de hamamlar çok ön plana çıkabiliyor. Paşa Hamamı da 450 yıl boyunca aktif olarak çalıştıktan sonra 2015 yılında tadilata girip ardından da müzeye çevrilmiş. Antep'in fıstığı kadar Antep'in hamamları da çok meşhur. Hamama ilk girdiğimiz yer soğukluk, orta kısım ılıklık, son kısımda sıcaklık deniyor. Sıcaklık denmesinin nedeni de cehennemlik denen bütün her yeri ısıtan odaya en yakın yer olması. Tabii asıl hamam orası. Göbek taşı orada, kurnalar orada. Hamam demek sıcaklık demek tabii. Gümüş takunya. Gümüş takunya, burada habbab deniyor buna. Habbabın özelliği yan taraflarında ziller var. Eğer hamamdaysanız ve bu zillerin sesini duyarsanız yeni gelin olacak bir hanımefendi hamama girdi anlamına geliyor. Habbab. Hamamın bizim kültürümüzdeki yeri çok farklı tabii. Hamam demek sadece su ve sabun demek değil. Hamam demek köklü bir gelenek demek, zengin bir kültür demek, yüzyıllara dayanan bir sürü adet demek. Gelinlerin aileyle tanıştığı yer hamamlar. Dillere destan sofraların kurulduğu bir sosyalleşme alanı. Bu müze Antep'in hamam kültürünü, hamam geleneklerini, hamamın kendine özgü kurallarını anlamak için gerçekten çok önemli bir yer. Paşa Hamamı, Gaziantep Hamam Müzesi. Gaziantep'e gelindiğinde yapılması gereken şeylerden bir tanesi de Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, yani hayvanat bahçesini ziyaret etmek. Yaklaşık 1100 dönüm üzerine kurulu olan bu hayvanat bahçesi Türkiye'nin birincisi, dünyanın da 4. büyük hayvanat bahçesiymiş. Şimdi burası Gaziantep'te Burç Ormanları. Burç Ormanları şehir içinden ulaşımı kolay bir yerde. O yüzden de hemen gelebiliyorsunuz. İçeride 350 hayvan türünden yaklaşık olarak 7500 hayvan var. Çeşit çeşit 7500 hayvan. Şimdi gittiğimiz yerde ayılar. Ayılara gidiyoruz. Ayılara gidiyoruz. Ayılar size geliyoruz. İlk önce ayıları göreceğiz. Yırtıcılarla başlıyoruz. Yani ayılar normalde biz bu çekimleri yaptığımızda kışın, bunların uyuması lazım ya. Kış uykusu dediğimiz şey. Ama bunlar gayet neşeli, mutlu burada. Suya girdi, oyun oynuyor. Normalde develer güreşir, bilirsiniz deve güreşi vardır. Ama ayı güreşi, yani ayılar güreşiyor. Bak bak, ayağa kalktı. Enteresan bir enerjisi var buranın.
Aslanlar da bize yem gibi bakıyordu ama bu kaplanlar çok fena. Bunların yemek saati falan mı geldi acaba? Beni yemeğe benzetti herhalde. Şekeri düşmüş bunun. Bu bakıcısını yer, ben size söyleyeyim. Şeker problemi var. İnsülin direnci var bu kaplanın. Bu arabadan üstümüze atlamaya çalışmaz herhalde. Şu anda kostüm olarak herhalde yakınına benzetti. O renklerimiz biraz yaklaşık çünkü o çağırıyor herhalde. He? Gel gel. Kim? Yok gitti, Aysel teyzeler gitti. Taşındı onlar Antep'ten. Orada değil. Sen beni mi izliyorsun? Şimdi Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne geldiğinizde önce sizleri ayılar karşılıyor. Ayıların arkasında aslanlar karşılıyor, sonra kaplanlar karşılıyor. Şu anda yanımızda da bir kaplan var. Yani açıkçası bir böyle Afrika'da değiliz yani. Asya'nın ücra köşelerinde de değiliz. Gaziantep'teyiz. Yani Gaziantep'te aslan kaplanla buluşmak, her tarafı hayvan olan, mesela burada aslanı görüyoruz, kaplanı görüyoruz. Şuraya bakıyorsun, Avustralya'dan gelmiş arkadaşlar var, kangurular var. Burada gene herhalde Avustralya'dan olduğunu tahmin ettiğim kangurularla deve kuşları birlikte takılıyorlar. Yani her tarafta hayvan var. Çok güzel bir yer, çok eğlenceli bir yer. Tesadüfen boş zamanla denk geldik, o yüzden de bol bol keyfini çıkarıyoruz. Baksana şuna. İn o arabadan. Afrika'da araba, tabii safari arabaları var tabii. Ne yaptın? Ha? Ha? Gel. Gel ya gel, bir şey yapmayacağım. Oğlum bu canlı değil mi acaba? Put gibi duruyor. Cansız hayvana yemek vermeye çalışırsak bomba olur. Arada bir kulağı falan oynuyor Allah'tan. Zürafa Bey, alır mısınız şunu? Benden sıkıntı var. Üçüncü gözü var oğlum hayvanın. Çok güzel hayvan. Benden bir sıkıntı gelmez kardeşim. Hayvan hayvanın halinden anlar. Kelaynaklar var burada, mavi tavus kuşu. Oo dur burada. O flamingolara bak, bunlar çok güzel. Zebralar var şurada. Geliyorum. 2024 yılında yaklaşık 5 milyon kişi ziyaret etmiş Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ni. Vallahi her adamı keyifli. Bu ne? Neymiş bunlar? Pitonmuş o, piton. Piton da var. O file bak. Aha su aygırları, bak bunlar hipopotam evi. Gel bunu görmemiz lazım, gel. Ölü gibi yatıyorlar ha. Bak bana bak. Bana bak, geyik yapma bana bak. Geyik yapma. Bunları sen mi yaptın? Siz lan geyiği misiniz? Koşma üşütürsünüz. Terlersin, üşütürsün, koşma. Bunlar geyik de var burada. Doğal Yaşam Parkı'nda aynı zamanda böyle sakin gezdiğin, adı üstünde doğal yaşam alanları var burada. Hayvanları serbest görebiliyorsun. Demin deve kuşu, tavus kuşu vardı. Şurada devasa boynuzlu geyikler var. Burası serbest alan. Yukarıda şahinler, atmacalar var. Akbaba var. Çok güzel. Bak geyiklere bak. Bak. Deve de var. Sana manda göstereyim mi hiç? Manda gördün mü hayatında? Bak mandalara bak. Hani derler ya manda yoğurdu, manda sütü. Bak mandalar, manda. Ceylan.
Bak keçiler geliyor önünde. Tam önünde var. Aa kapışıyorlar. Dur abi şunlar birbirine giriyorlar. O herkese gider yapıyor. Şurada bir tanesi artistik yapıp duruyor. Bir ilgilenin onunla çocuklar. Olmaz böyle. Geliyor bize doğru geliyor. Murat sana geliyor. Ceylan kardeş. Dikkat et boynuzlarınız yemek yerken birbirine çarpması kırılır. Koşma, koşma. Anaydan, babaydan, yardan. Tabii hayvanat bahçelerini gezerken herhalde birçoğumuz bu hayvanların doğada yaşaması gerektiğini düşünmüşüzdür. Duygusal olarak çok doğru bir düşünce bu. Ama gerçeklerle iyi niyet her zaman örtüşmeyebiliyor. Hayatında avlanmayı hiç öğrenmemiş, bu tarz yerlerde doğup büyümüş bir hayvanı alıp vahşi bir ormana bırakmak, ev kedisini aniden sokağa bırakmaya benziyor. Onların o vahşi rekabetin içinde hayatta kalma şansı maalesef yok. Peki o zaman çözüm ne? Çözüm bana göre tam olarak şu an gezdiğimiz yerde saklı. Hayvanat bahçelerini hakkıyla işletmek bana göre bir özel işletmenin yapabileceği bir şey değil. Bu işten kâr etmek bence imkansız. O yüzden bu tarz yerler tamamen kamunun güvencesi altında olmalı. İşte o zaman daracık beton kafesler ortadan kalkıyor. Onun yerine bu devasa uçsuz bucaksız ormanlık alanlar kuruluyor. Ve inanın bana, madem onları doğaya salamıyoruz, bence onlara sunabileceğimiz en insani hayat tam olarak bu. Gaziantep Hayvanat Bahçesi açıkçası beklediğimden çok daha güzel çıktı. Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne geldiğinizde birçok güzellikle karşılaşıyorsunuz. Bunlardan bir tanesi de bu güzel papağanlar. Buradan bütün çocuklara sesleniyorum. Tamam, çocuklara sesleniyorum. Bu papağanları buraya geldiğinizde mutlaka başınızın üstüne almanız lazım. Hani ne demişler? Başımın üstünde yerim var diye, işte onların var. Ne yapıyorlar yukarıda? Çok tedirginim şu anda, çok gerginim. Ama burası enerjisiyle çok güzel bir hayvanat bahçesi. Bunu efendim net bir şekilde söyleyebilirim. Hayvanların rahatlığından da bunu anlayabiliyorsunuz. Efendim? Kim? Şey nerede? Tavus kuşları ne tarafta? Onları görmem lazım da. Ne tarafa gideyim? Çok tedirginim. Yapma, öyle yaparsan seni çıkarmam bak. Yap, seni çıkaramam. Bak bunu çıkarırım. Bu çok güzel. Bunu yok. Bu sen yok. Seni çıkarmayacağım. Yedin sen benim her yerimi yedin, bitir. Ömrümü yedin, ömrümü. Ömrümü yedin ya. Oradan da yapma diyor abi ya. Buraya geldik. Burası özel bir yer. Neden özel bir yer Selim Bey? Abi öncelikle hoş geldiniz Gaziantep'e. kardeşim, hoş Tamiz bulduk. kahvemize hoş geldiniz. Kahvemiz 1635-400 yıllık Türkiye'nin en eski Osmanlı kıraathanesi. Burası bulunduğumuz yer Türkiye'nin en eski Osmanlı kıraathanesi. Bu da Antep'te geldiğinizde görmeniz gereken, sağ ol kardeşim, yerlerden biri. Kaç yıllık dedin tam? 1635'den 1635 beri aktif olan bir aktif kahve. kahvehane. Kimler geldi geçti bu kahveden? Burası 4. Murat'ın Bağdat seferisine oturup dinlenip kahve içtiği yer. Yani şöyle tavana baktığınızda güvertenin tersidir. Tavandaki sigara ve nargile dumanı. Daha önce parti toplantıları, cemiyet toplantıları yapıldığı yerdir. Müdavimliğin, ahiliğin çıktığı yerdir burası. Aslında bir kültür merkezi Gaziantep'in. Kahve deyip geçersin Evet. ve kahvehane deyip geçersin ama buradan
Anladığım kadarıyla çok ciddi kararlar da çıkıyor. Tabii. Kent için çok ciddi Tabii ki. kararlar da çıkıyor. O sırada tabii kahveler, nargileler de içiliyor. Şu anda menengiç kahvesini içiyoruz. Buraya geldiğinizde içmeniz gereken kahve menengiç kahvesi. Evet. Şu menengiçten yapılıyor. Sütle mi yapılıyor bu? Yarım yağlı sütle yapılıyor. Menengiç yağlı bir üründür. Tamamen doğal, fıstığın aşılanmamış hali. 1600 yıllarda kahve yasaklanıyor. Antepli kendisini menengiç kahvesini çıkartıyor. Kahve içecek yani o Antepli. İçecek o kahveyi. Aynen. O yüzden de menengiç kahvesini çıkartıyor. Aynen. Aslında normal Türk kahvesine göre Anadolu'da çok yaygın değil galiba. Anadolu'da çok yaygın değil evet ama son zamanlarda özellikle çok faydalı olan bir kahve. Özellikle ses tellerini, öksüre, bronşite, Hadi ya. yaşlılığa birebir. Burada sobanın da yanında kızarmış olabiliriz Tabii ki. bu arada. Normal kahveye göre daha fazla faydası var. Oh, kapı açıldı, çok güzel bir serinlik geldi. Kendi adıma söyleyeyim, daha önce gene Antep'te tecrübe ettiğimde diğer kahvelerden birkaç tane içtiğinizde çarpıntı falan yapabiliyor bazen yüklenmeden dolayı. Arada birkaç tane de çay kaçırdığın zaman. Ama bu kahveden ne kadar içersen iç Hiçbir şey yok. asla bir çarpıntı Özellikle yapmıyor. çocuklara bile içirirlerken çünkü kışın birebirdir bu. Göğsü yumuşatır. Duyduğunuz seslerde çocuklar da burada. Çocuklar da tercih ediyor. Aileleriyle burası çok turist de gelen bir yer. Antep'e geldiğinizde bu tarihi ve kritik ruhu olan kıraathaneyi ziyaret edebilir. Aynı zamanda da gençleştiren, keyif veren menengiç kahvesinden de içebilirsiniz. Selim Bey çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim abi. Sağ olun. Nefis, nefis, nefis. Arkada gördüğünüz minare Çınarlı Camii'ne ait. Çınarlı Camii'nin adı da avlusunda bulunan 5 büyük çınar ağacından geliyor. Kurtuluş Savaşı esnasında ağaçlar yanmış ve bu gördüğünüz cami maalesef yıkılmış. Bu bölgeye yerli halk Arıburnu diyor, ancak bu sıradan bir isimlendirme değil. Gaziantep'liler sokak sokak verdikleri o destansı savunmayı Çanakkale ruhuna o kadar benzetmişler ki şehrin direniş hatlarına sadece Arıburnu değil, Anafartalar, Conkbayırı ve Kanlısırt gibi Çanakkale ile özdeşleşen isimler vermişler. İşte burası Arıburnu. Savaşta, mücadelede çok kıymetli bir nokta olduğu için de buraya Gaziantep Savunması adı altında bir anıt yapılmış. Bu anıt şehitlerin semaya kaldırdığı şehadet parmağını temsil ediyor. Fakat Antep'in o şanlı gazilik mücadelesini iliklerinize kadar hissetmek için bu şehirde mutlaka görmeniz gereken bir durak daha var. Hadi gidelim. Panorama 25 Aralık Müzesi. Bu müzede Antep'e sonsuza dek gazi unvanının verilişinin hikayesi var. Damarlarımıza kadar hissedeceğimiz bu duyguyu bu müzeyi gezerek elde edeceğiz. Hadi başlayalım. İstiklal Madalyası. Müzeye geldiğinizde göreceğiniz en kıymetli şey belki de İstiklal Madalyası. İşte Gaziantep'in İstiklal Madalyası burada. Bu madalyanın nasıl kazanıldığını da birazdan anlatacağım. Emine, Nesibe, Mukadder, Zeynep, Fatma, Hatice. Kadın şehitler. Kurtuluş Savaşı'nda en fazla kadın şehitin olduğu yerde Gaziantep.
Biliyorsunuz bu kahraman şehir o eşsiz direnişinin ardından 1921'de Gazi unvanını alarak tarihe geçmişti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu şehri ziyaret etmeye karar veriyor. 1933 yılında Mustafa Kemal Atatürk Gaziantep'e geldiğinde büyük bir şenlik oluyor. Büyük bir sevinç gösterisi oluyor ve Gaziantep'liler kendisine o dönem fahri hemşerilik veriyorlar. Mustafa Kemal bu fahri hemşeriliği kabul ediyor ve nüfusu Gaziantep'e kaydediliyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün nüfus hüviyeti çıktığında ili Gaziantep olarak, ilçesi merkez olarak, mahallesi de bey olarak kayıtlara geçiyor. Her şey Mondros Mütarekesi'nin meşhur 7. maddesini bahane eden İngilizlerin Ocak 1919 tarihinde Antep'e girişiyle başladı. Aylar süren bu ilk işgal döneminde halk dişini sıkıp sessiz bir bekleyişe geçmişti. Ancak asıl fırtına masa başında yapılan pazarlıkların ardından İngilizlerin yerini Fransızlara bırakmasıyla koptu. 29 Ekim 1919'da Fransız birlikleri şehre girdi. Fakat Anteplileri asıl yaralayan ve tansiyonu zirveye taşıyan şey şehre sadece Fransız askerlerinin değil, onların üniformasını giymiş olan Ermeni birliklerinin de getirilmesiydi. Sokaklarda başlayan taşkınlıklar, hakaretler ve yağmalar fırtınanın habercisiydi. Panorama 25 Aralık Müzesi'ne geldiğinizde burada galeriler karşılıyor sizleri. Çok etkileyici, her adımda çok etkileyici bir müze. Bulunduğumuz yerde savaşı, Antep'in verdiği mücadeleyi yağlı boyalarla anlatan bir galeri. Bu yağlı boyada da küçük Kamil'in şehit edildiği resmedilmiş. Fransız askerleri çarşıda yürürken annesinin başını açmasını istemiş. Kamil de buna itiraz ederek Fransız askerlerine taş atmaya kalkmış ve Fransız askeri Kamil'i bu noktada şehit etmiş. İşte bu andan sonra da Fransızlara karşı Antep'in büyük mücadelesi başlamış. ...25 Aralık Panorama Müzesi'nde müzeye adını veren panorama kısmındayız. Ve burada Antep'in Kurtuluş Savaşı'ndaki mücadelesini iliklerinize kadar hissediyorsunuz. Çünkü içindesiniz, çünkü oradasınız. Şahin Bey'in Elmalı Köprüsü'nü savunurken şehit olduğu an da canlandırılmış. Burada direkler, silahlar, şehitler... Başka bir duygu, bambaşka bir duygu burada olmak. Elmalı Köprüsü'nde Şahin Bey şehit olduktan sonra zaten kentte de süren savaş bu sefer hızını arttırıyor. Ve uçaklarla da, tanklarla da saldırmaya, toplarla da saldırmaya başlıyor Fransızlar. 1 Nisan 1920'de kentin içi adeta cehenneme dönüyor. Biz buradayız, bunu fazlasıyla hissediyoruz. Fransızlar taş üstünde taş bırakmadı ama 10 ay boyunca Antep'i teslim alamadı.
Tarihler 9 Şubat 1921'i gösterdiğinde şehirde yiyecek tek bir lokma, namluya sürülecek tek bir kurşun kalmadığı için Antep teslim olmak zorunda kaldı. Ankara bu eşsiz direnişi görüp teslim olmadan bir gün önce Antep'e gazi unvanını vermişti bile. Bu asla bir yenilgi değildi. Hatta düşmana bu topraklarda tutunamayacağını gösteren o büyük zaferin habercisiydi. Sakarya Meydan Muharebesi kazanılınca Fransızlar Ankara Anlaşması'nı yapmak ve bu topraklardan çekilmek zorunda kalacaklardı. Ve 25 Aralık 1921'de Fransızların çekilmesiyle, Fransızların gidişiyle Türk bayrağı göndere çekildi. Direnişin fitilini ateşleyen Şehit Kamil'in de, direnişin komutanı Şahin Bey'in de isimleri Gaziantep'in 2 merkez ilçesine verildi. İşte Antep böyle gazi oldu. Arkamda görmüş olduğunuz cami Alaüddevle Camii. Yaklaşık 500 yıllık bir cami ve Dulkadiroğulları'nın son beyi olan Bozkurt Bey tarafından yaptırılan bir cami. Kendisi aynı zamanda 2. Bayezid'in kayınpederi ve Yavuz Sultan Selim'in anne tarafından dedesi oluyor. Bozkurt Bey'in yaptırdığı camiye Gaziantep halkı biraz da söylenmesi zor olduğu için Alaüddevle dememiş. Peki ne demişler? Alaüddevle'yi biraz yuvarlamışlar ve Ali Dola demişler. Yani burada esnafa filan bu caminin yerini sormak isterseniz Ali Dola Camii nerede diye sorarsanız daha iyi olur. Dulkadiroğulları Maraş ve Elbistan merkezli bir beylik. Asıl eserler orada tabii. Ama Gaziantep'te onların yönetimindeymiş ve bu şehirde de bu camiyi yaptırmışlar. Aslında cami 20. yüzyılın başında neredeyse tamamen yeniden inşa edilmiş. Yeniden inşa edilirken mimarı ve ustabaşı Ermeni olduğu için Hristiyan mimarisinde kiliselerde gördüğümüz bazı özellikler bu camide yer almakta. Ana kapının üstünde 2 tane pencere var. Sütunlarla yanlarında bezenmiş ve üstünde de hep kiliselerde gördüğümüz o yuvarlak camdan var. Şimdi isterseniz hep beraber içeri geçelim ve içeride de Ermeni ustaların izi var. O şaşırtıcı detayı sizlere de gösterelim. Dış kapıda gördüğümüz o mimari izler burada da var. Normalde mihraplarda klasik oymalar veya çiniler görüyoruz daha çok ama bu mihraba baktığınızda üst kısmında tıpkı kiliselerdeki gibi üçgen bir çatı var ve kenarlarında da barok süslemeleri görüyorsunuz. 500 yıl önce bir Türkmen beyliğinin attığı temeller yüzlerce yıl sonra Ermeni ustaların ellerinde şekillenmiş. Gaziantep'in o muazzam hoşgörü kültürünün taştan bir simgesi haline gelmiş Alaüddevle Camii. Tarihi kentin tam merkezinde.
Bayanlar baylar Rumkale'deyiz. Şu anda Rumkale'de karşısı Rumkale, burası da Rumkale cam terası. Bugüne kadar en heyecanlandığım cam terasındayım. Şu anda aşağısı tam 150 metre. Aşağıda tekneler var, görmeniz lazım. Hemen altımızdan akan nehir Merzimen Çayı. Rumkale'nin önünde Birecik Barajı'nın etkisiyle suları yükselen Fırat Nehri ile kucaklaşıyor. İkisi birleşip bu zümrüt yeşili şöleni yaratıyor. Burası çok büyük. Türkiye'nin en büyük cam terası. Tam 327 metrekare. Yani hem yüksek hem de bayağı bir cam üzerinde yürüyorsunuz. Çok ürkütücü ama o kadar da güzel, o kadar da muhteşem bir manzara var ki sizlere anlatamam. Peki gelelim Rumkale'ye. Karşımızdaki Rumkale'nin içine şu an maalesef giriş yok. Bu tarihi mirası sadece dışarıdan seyredebiliyoruz. Rumkale'ye karadan ulaşım yok. Tekneyle ulaşım için de ya Şanlıurfa Halfeti'den kalkan tekne turlarına katılacaksınız ya da tam şu an altımızda bu terasın eteklerinde bekleyen teknelere atlayacaksınız. Buranın asıl gizemi, asıl efsaneleri o suların üzerindeyken başlıyor. Biz de şimdi aşağı inip teknemize binelim. Hem Rumkale'yi daha yakından görelim hem de size veda edelim. Arkamda gördüğünüz yer Rumkale. Rumkale Fırat Nehri'nin hemen kenarında bir yarımada gibi, burası bir yılan gibi kıvrılan Fırat Nehri'nin bir tarafı. Hemen şurası Merzimen Çayı. Birecik Barajı yapılınca Fırat'ın yatağı da büyümüş. Teknelerin rahat rahat hareket edebileceği hale gelmiş. Buraya nasıl gelebilirsiniz? Yaklaşık olarak 70 kilometre Gaziantep'ten. Neden gelmelisiniz? Çünkü Rumkale cam teras. İnanılmaz heyecan verici bir nokta. Sonrasında da Rumkale'yi görmeniz lazım ama nasıl görmeniz lazım? Tekne turlarıyla. Burada yılda yaklaşık 100.000 turist ağırlanıyor ve her geçen yıl bu rakam giderek büyüyor. Peki neden geliyor buraya bu kadar kişi? Birincisi müthiş bir manzarası var. İkincisi Rumkale sadece bir kale değil, bir doğa harikası. Yani sadece taş üstüne taş koyup sur örmemişler. Bu devasa yarımadayı kayaları oyarak bir kale haline getirmişler. İçeriye odacıklar, kiliseler yapmışlar. Rumkale denmesinin nedeni de zamanında Asurlar yapıyor bu kaleyi. Ama buraya Rumkale denmesinin sebebi Roma döneminden kaynaklanıyor. Belki şu an Rum kelimesini biz daha çok Yunanistan kökenliler için kullanıyoruz. Ama eskiden Rum demek Romalı demekti. Roma vatandaşı demekti. Burası aynı zamanda Hristiyanlık için de çok önemli bir yer. Rivayete göre Hazreti İsa'nın 12 havarisinden biri olan Yuhanna Roma döneminde buraya gelip yerleşiyor. Hatta İncil'in kopyalarını tam da bu mağaralarda Rumkale'nin o gizli odalarında yazdığı ve Hristiyanlığı buradan yaydığı söyleniyor. Yani şu an sadece bir doğa harikasının değil, dinler tarihinin en önemli merkezlerinden birinin etrafında dönüyoruz.
Evet, size bu müthiş manzaradan Gaziantep ile Şanlıurfa'nın sınırını çizen Fırat Nehri'nin üzerinden veda ediyoruz. Ülkemizi anlatıyoruz. Hepimize ait olan atalarımızın bize armağanı bu memleketi geziyoruz. Yeni yerleri görmek ve size anlatmak için daha fazla desteğiniz gerekiyor. Sadece memleketinizi değil, tüm bölümlerimizi izlemeyi unutmayın. Gelecek bölümde buluşmak üzere. Hoşça kalın.